Merhaba arkadaşlar, Kitaphane YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Cem Akkar. Gri kilit taşları, rengarenk cumbalı çift tatlı elleriyle bugün Kadırga'yı geziyoruz. Gezimize başlamadan önce kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Hadi geziye başlayalım. Şimdi Kadırga Meydanı'na geldim. Kadırga Meydanı eskiden limanmış. Ama daha sonra buranın dolmasıyla bir meydan haline dönüşmüş. Esma Sultan 1779-1880 tarihinde bu çeşmeyi yaptırmıştır. Gel geç küçüğüm. Seni bekletmeyeyim, okuldan çıkmışsın. Hemen arkamda da Kadırga İlkokul var. Çocukların şimdi çıkma saatin. Devam edelim çeşmeyi anlatmaya. Esma Sultan kimdir? Esma Sultan, Sultan 3. Ahmet'in kızı, 1. Abdülhamid'in ise kız kardeşidir. Kocası vefat ettikten sonra ruhunu şad etmek için Muhsinzade Mehmet Paşa adına yapmıştır. Eskiden burada özellikle yoldan geçenler, kervanlardan gelenler, camiye yetişemeyenler için bu çeşmenin namazgahlar yapılırmış. Abdest aldıktan sonra üst katına çıkıp namaz kılıyormuş. Şimdi Kadırga Sanat Merkezi'nde Abdurrahman Kılıç koleksiyonu var. Şimdi koleksiyonu dolaşıyorum. Sokul Mehmet Paşa döneminde Başçavuş Bedam Ağa tarafından yaptırılmış cami. 1595-96 yılları arasında yaptırılmış, aslı yangında kül olmuştu. Osmanlı Devleti'nin ileri gelenleri, yani ağa topla diyebileceğimiz kişiler burada oturuyormuş. Ulema sınıfı, hanedan üyeleri, ondan sonra yine üst düzey devlet memurları, bürokrat sınıfı Kadırga'da oturuyormuş. ...1730 yılında Yahya Paşa tarafından yapılmış Kadırga Hamamı da tarihi hamamlardan birisidir. Ünlü futbol oyuncularını çıkarmış olan bir spor kulübüdür. Kadırga aynı zamanda spor kulübüyle de ölümsüzleşmiştir. Kadırga'nın tarihi mekanlarından birisi de Üsküplü Yahya Efendi Sıbyan Mektebi. 1506 yılında Yahya Efendi tarafından yaptırılmış. Buranın önemli bir özelliği ise Osmanlı Devleti Balkanlardaki topraklarını kaybettiği zaman Balkan göçmenlerinin toplandığı, ağırlandığı yer olmuş. 1558-59 yılları arasında Bostancıbaşı Ali Ağa tarafından yapılmış camiye geldik. Şimdi restorasyonda olduğundan dolayı içeri gidip gezemiyoruz. Bu caminin banisi Bostancıbaşı Ali Ağa savaşta hayatını kaybetmiş. Yer yok ki. Bir sürü arabaya geçiyor. Buharlı Özbekler tekkesine geldim. Burası Buharlı yani Özbekistanlı Nakşibendi şeyhleri tarafından 1692 yılında kurulmuş.
Özbekistanlı hacı adayları hacca gitmeden önce ilk önce İstanbul'a gelir. Bu arada Özbekler tekkesinde konaklarmış. Eyüp Sultan'ı ziyaret ettikten sonra bir müddet daha burada dinlenir ve ondan sonra Mekke'ye hacca giderler. Bunun yanında bu tekkede görev yapan Nakşibendi şeyhleri halifelik ile Orta Asya Müslümanları arasında elçilik vazifesini de yürütmüştür. Özbekler Tekkesi bugün İstanbul Tasarım Merkezi olarak varlığını sürdürmeye devam etmektedir. Bir zamanlar buraya peki kimler de geliyordu? Orta Asya'dan gelen kalender, Nakşibendi dervişleri de buraya geliyor ve burada konaklıyordu. Pandemi olduğundan dolayı içeri giremiyoruz ne yazık ki. Bu yokuşlar, bu kaldırımlar sizi seneler öncesine davet ediyor, çağırıyor. Kadırganın yokuşlarında, merdivenlerinden çıkın, gezin. Mimar Sinan tarafından yapılan Sokollu Mehmet Paşa Külliyesi'ndeyiz. Arabam burada oğlum, gel. Sen neredesin? Göremiyorum, gel. Arkada mısın? Külliyeyi bakalım gezelim. Sokollu Mehmet Paşa'nın adını nasıl yaşatmış. Sokollu Mehmet Paşa Külliyesi'ne 3 farklı girişten girebiliyorsunuz. Mimar Sinan burada neyi planlamış? Bana sorarsanız Mimar Sinan burada Sokollu Mehmet Paşa'nın 3 hükümdar döneminde sadrazamlık yapmasını temsilen buraya 3 giriş koydurmuş olması aklıma gelen ilk şey oluyor. Bu külliyenin yapımında kimler çalışmış? Şimdi ilginç bir bilgi vereceğim. Bu külliyenin yapımında Kadırga'da bir zamanlar Sokollu Mehmet Paşa'nın sarayında bulunan özel bir zindan vardı. Bu zindanda 900.000 civarında esir bulunuyordu. İşte Sokollu Mehmet Paşa'nın eserlerinde ve buradaki külliyede çalışan işçiler aslında Sokollu Mehmet Paşa'nın zindanında yatan esirlerdi. Külliyenin içinde aynı zamanda Sokollu Mehmet Paşa tekkesi de bulunmaktadır. Bugün bu tekke Kur'an kursu eğitimi verilen bir eğitim merkezi olarak varlığını sürdürmektedir. Afiyet olsun çocuklar. Abi hocam ben de kimle diyorsun? Herhalde camiyi söylüyorsun. Yemekhaneye mi gidiyorsunuz? Nereye? Video çekiyorum. Bakın oğlum da burada. Yemek almaya mı gidiyorsunuz? Evet. Çekebilir miyim sizi? Tamam. Yemekhanede hangi günler yemek veriyorlar? Kaç defa yemek veriyor? Bazı günlerde değil. Bazı günler yok. Her gün iyi. Kaç öğün alıyorsunuz? Oyun? Yani günde kaç defa yemek alıyorsunuz? Bilmiyorum. Pazartesi ve salı günü yok. Anladım, oldu. Afiyet olsun. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz çocuklar. Abi biz yemiyoruz ki. Biz Niye yemiyorsunuz? Kim yiyor? Tamam, olsun. İhtiyaç sahibi ise götürün. Bu caminin önemli bir özelliği ise Hacerül Esved taşlarının bu camiye koyulmuş olması. Mimar Sinan padişahlar bile yapmadığını Sokollu Mehmet Paşa'ya yapmış. Hacerül Esved taşları 4 yere yerleştirilmiş. Ama bunları şimdi göremiyoruz. Çünkü bu taşların çalınması ihtimalinden dolayı imam... Efendim oğlum? Abi. Efendim buyur. Para versen abi. Bisküvit var ya da süt ister misiniz? Ondan işte değil. Bence. Tamam bakayım bozuk. Hadi bakalım. Şeker alırsınız o zaman. Dur bozuk paralarım nerede? Umarım bozuk. Oo varmış. Nasılsın abi? İlk önce sana vereceğim. İlk önce Ne alacaksın bundan? Bir şeyler alır. Tamam hadi sen de al bakalım. Tamam hadi hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Ne diyordum? 4 yere Hacerül Esved taşı yerleştirmiş. Minber, minare tarafı. Ondan sonra giriş iç kısım. 4. yeri hatırlayamadım kusura bakmayın. Bu kapı caminin imamı olmadığı müddetçe kapalıdır, kilitlidir. Arkadaki sütunlar bir Bizans yapısından kalmış olan sütunlar. Bizanslı uzmanlar bu sütunları araştırmış ve sonunda nereden getirildiklerini bulmuşlar. Zaten önceden burada da bir kilise varmış. Bu eski kiliseden bu yapılar devşirilmiş. Azize Anastasya Kilisesi olduğunu tespit etmişler. Sokollu Mehmet Paşa Çeşmesi, şimdi tabii çeşmeden eser kalmamış, sadece yapı duruyor ama yine de sağlam. Buradaki yapılara baktığımız zaman yıkılmış olduğunu görüyorsunuz. Bu arada kimlerle karşılaştım? Merhaba Atay. Atay, Kadırga gezimiz nasıl gidiyor? Evet bak,
Ne kadar dar sokaklar. Evet, Kadırga'nın bu dar sokaklarında siz de gezebilirsiniz. Hadi bakalım biraz ilerleyelim bu dar ara sokaklarda, nereye çıkacağız? Tamam mı Atay? Yoksa acıktın mı? O zaman gel seni bir kıraathaneye götüreyim. Atay'a bahsettiğim 160 yıllık Osmanlı kıraathanesi, Havuzlu Kıraathanesi'ne geldik. Şimdi 160 yıllık demli bir çay içelim. Evet, göster bakalım ne istersin? Çay mı? Evet, çay. Çay. Sana meyve suyu alalım mı? Çay var değil mi? Bahsettiğim gibi şimdi 160 yıllık Havuzlu Kıraathanesi'ne geldim. Türkiye'de Osmanlı Devleti'nden bu yana Cumhuriyet'e kadar uzanan tek kıraathane Havuzlu Kıraathanesi'dir. Havuzlu Kıraathanesi'nde ne yiyebilirsiniz, ne içebilirsiniz? Havuzlu Kıraathanesi'nde çay ve meyve suyu, soda gibi meşrubatlar içebilirsiniz. Onun dışında yiyecek bir şey yok. Tost olur falan diye düşünürseniz de tost da yok. Şöyle soframızı göstereyim size. Kadırga aynı zamanda tulumbacılarıyla da meşhurdur. Yani itfaiyecileriyle meşhur. İşte bu Havuzlu Kıraathane de 160 yıl önce Tulumbacılar Kıraathanesi olarak açılmış. Kitap olur burada çevirilenler. Bunun gibi kitap olur. Aa, çok teşekkür ederim. Rica ederim. Evet, şimdi burada çekilen filmler, diziler ve reklamlara bir bakalım. Abimiz bize hemen bunu getirdi listeyim. Abi ismin neydi ya? Asım. Asım abi, teşekkür ederim. Rica ederim. Oo, neler neler çekilmiş. Kara gümrük yanıyor, elveda derken ezel, ikinci barut, balans, uygunsuzlar, aşk yaratlar, kaç, hicran, umut, sokağı, ateş böceği, sevda kuşun kanadında, kolay net reklam. Aa, çok eski bu. Arka sokaklar, içeride ve şimdi de Bulut Aras, Müfreze Çağatay. Ondan sonra TRT Vuslat dizisi, yönetmen Barış Yaş, Kadir Doğulu. Yine bunlar da galiba sonradan eklenenler. Kadırga, yelkenli ve kürekli savaş gemilerinin barındığı bir limanmış. Kadırga semti de ismini buradan almış. Bizans Devleti döneminde de yine aynı şekilde savaş gemilerinin demirlediği yerdir. Biz Kadırga'yı en çok nereden biliyoruz? Kadırgalı Aysel'den biliyoruz. Yani Seda Sayan. Şimdi Şehsuvar Bey sokağındayız. Şehsuvar Bey sokağını mutlaka dolaşın. Hadi şimdi sokağın içine girelim. Sokaklarda ilerledikçe renkler gittikçe büyüyor. Sanki her mevsim bahar gibi. Bu tarihi sokaklarda dolaşınca insanın içine tarihi ahşap evlerin yorgunluğu da çöküyor. Farklı bir his, farklı bir duygu. Şimdi Cündü Meydanı'na, parkına geldik. Eskiden buranın adı Cinci Meydanı'ydı. Cinleriyle meşhurdu. Otelin ismini vermeyeyim ama burada dikenli tellerle otelin birinci katından hırsız girmesin diye tellerle çevirmişler. Kadırga semtinin sokaklarını, tarihi yapılarını, köşklerini merak ediyorsanız 1960 yapımı Yangın Var filmini izleyebilirsiniz. Kadırga semtinin sokakları bitmiyor. Tarihi semtin her sokağında rengarenk evler sizi karşılamaya ve büyülemeye devam ediyor. Kadırga aynı zamanda televizyon tamircileriyle de meşhur.
Bundan 30-40 yıl önce Kadırgalı Kardeşler adlı bir televizyon tamircisi varmış. Bunlar abi kardeş ortak beraber işletiyorlarmış televizyon tamircisini. Bu iki kardeşin tamir etmediği hiçbir cihaz yokmuş. Arabayı getirin otomobili bile orada tamir ediyormuş. Ünlere almış başını gitmiş. İstanbul'un değişik ilçeleri ve semtlerinde Kadırgalı Kardeşler televizyon tamircisini çok sık görebilirsiniz. Şimdi Çardaklı Hamamı'na geldim. İkinci Beyazıt'ın kapı ağası Hüseyin Ağa tarafından yaptırılmıştır. Bunlar bu hamamın bir Bizans hamamı olduğunu ileri sürmüştür. Çünkü bu hamamın girişinde bir Bizans levhası bulunuyormuş ve Bizans levhasında da şu yazılıymış: İmparator Konstantin. Çardaklı Hamam inşa edildiğinde bir Bizans yapısına ait taşlar bu hamamda kullanılmış, yani devşirilmiş. Bunun yanında bu hamamın erkekler bölümünün orta bölümünde haç şeklinde bir taş varmış. Bu hamam 1918 yılına kadar kullanılıyormuş. 1918 yılından sonra İstanbul'da görevli bir mülki amir tarafından üzerine geçiriliyor ve ondan sonra kendi kaderine terk ediliyor. Bugün yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya. Bugünkü valisler tarafından da herhangi bir anlaşmaya varılamadığından dolayı restore edilemiyor. Kadırga gezimizin son bölümüne geldik. Şimdi ziyaret edeceğimiz yer Küçük Ayasofya Kilisesi. Küçük Ayasofya Kilisesi, Bizans İmparatoru 1. Justinus ve eşi Theodora tarafından yapılmıştır. 2. Beyazıt zamanında camiye çevrilmiştir. Tarihler o zaman 1497'yi gösteriyor. Justinus'un adı bir halk isyanına karışıyor ve o dönemin imparatoru Justinus'un idam edilmesine karar veriyor. Daha sonra imparator bir akşam uyurken rüyasında 2 tane azizi görüyor ve bu azizler Justinus'un suçsuz olduğunu, masum olduğunu, bu halk isyanına karışmadığını söylüyor. Bunun üzerine imparator Justinus'u affediyor. Daha sonra 1. Justinus da imparator oluyor. Zaten imparator olacaksa yani niye halk isyanına karışsın ki, acelesine kellesi gidecek adamın. Eşi Theodora ve Justinus bu iki aziz için Küçük Ayasofya Kilisesi'ni yapıyor. Evet hayatım. Fikirlerini alalım. Kadırga semtiyle ilgili ne düşünüyorsun? Kadırga. Ben Ayasofya diye soracağım zannettim. Ayasofya, kariyerden sonra en çok beğendiğim mekan. Kadırga'da çok güzel, çok keyifli geçti gezimiz. Sokak sokak her yeri gezdik. İnanılmaz değişik evler gördük. Güzeldi. Ancak şunu söyleyelim, erken gelin, yoksa otoparklar kesinlikle almıyor. Yani 5-6 tane otopark dolaştık. Her seferinde ne kadar duracaksınız, kaç saat duracaksınız diye sordular. Eğer 3-4 saat, 5-6 saat duracağınızı söylerseniz almıyorlar içeriye. Onun için 2-3 saat kalacağız deseniz iyi, idealdir. Tabii gidince ne diyecekler bilmiyoruz. Hani 2 saat diyebilirler. Bizim 5 saat oldu mu? Bilmiyorum, artık işimiz çıktı falan abi deriz. Kitaphanı YouTube kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi, bildirimleri açmayı unutmayın. Bir dahaki gezide görüşmek üzere. Hoşça kalın.